Herkese merhabalar. Ben iç mimar Muzaffer. Bugün sizlere D5 Render'da yeni gelmiş bir scatter özelliği göstereceğim. Konuşmamda çok tekleme olursa sararak izleyin arkadaşlar. O yüzden çünkü çok fazla vakit kaybediyorum editleme yaparken. Buradan kapabileceğinizi kapın. Bu şekilde izleyebilirsiniz. Bunu daha öncesinde başka bir scatter özelliği vardı fakat yeterli değildi. Yeni bir özellik getirmişler. Bunu sizinle beraber incelemek istiyorum. Tam vakıf değilim. Beraber öğrenelim istiyorum. Şu anda yeni bir proje açalım. Şu anda şurada kullanmış olduğum şey Lumion Live'la aynı şey aslında. Aynı mantıkta. Şuradaki kısma tıklarsanız eğer direkt olarak D5 Render'la SketchUp dosyasını şey yapıyor. Ortak çalıştırmış oluyor. İnteraktif bir şekilde çalıştırmış oluyor. Şimdi bir bakalım olacak mı? Mesela gördüğünüz gibi burada sahneleri değiştirdiğimde aynı D5'te de değişiyor. Evet, bunu da yine D5 Render'ın sitesine girerek indirebiliyorsunuz. Yani extension sitesinde değil de direkt kendi sitesinden indiriyorsunuz. D5 Render'ın sitesinden indiriyorsunuz. Evet. Şimdi ilk başta açtığımızda dosyayı yapmamız gereken bazı ayarlar var. Mesela ben burada bu arada çalıştırdığınızda SketchUp'taki kamera derinliği ne kadarsa, yani şuradaki 84'miş, bunu 20 falan yapalım biz. Daha mantıklı olacak. Şöyle bir tane de açı belirleyelim. Ona göre de doldurmaya başladım. Mesela şöyle bir açıyı belirleyebiliriz. Böyle belirledim. Hatta bu iki kaçışlı perspektif olsun. Bunu yapmamın nedeni de şu. Şuradaki çizgiye dikkat edin. Artık şuradaki kısma paralel bir şekilde olacak. Yani Z'ye paralel olacak şuradaki çizgiler. Yani şuradaki çizgilerin hepsi paralel olacak birbirine. Evet, şimdi buradaki sahnemi kaydediyorum şuradaki create kısmıyla. Şimdi oynayabilirim rahat rahat. Baktığınızda burada farklı farklı şeyler var. Şuradaki malzemeyi farklı yapmak istiyorum. Mesela şuradaki malzemeye farklı bir şey atmak istiyorum. Hemen şöyle üstün körü bir şey atayım. Fark etmiyor. Şimdi şuradan aşağı indik. Tamamdır. Çünkü burada belki başka şeyler yapabiliriz malzeme ayarıyla alakalı. Şimdi biz öncelikle şuradaki yapının malzemelerini bir yapalım. Şuradaki aset kısmına bir tıklayalım. Bu aset kısmıyla alakalı içerisinde neler var onlardan birazcık bahsedeyim. Online bir platform aslında bu. Direkt olarak programın içerisinde olmuyor. Bunları da indirmeniz gerekiyor. Fazla da bir şey sürmüyor yani indirmesi. Burada modellerimiz var, materyallerimiz var. İşte burada partikül, işte dumandır, ne bileyim alevdir, bu gibi özellikler. Buradaki kısımda da bakın yeni bir şey açılmış. Eskiden yoktu bu. Burada yeni geliştirmişlik oldukları scatter özelliği var. Burada birçoğu pro fakat şu ikisi ücretsiz. Siz kendiniz de bunları ayarlayabiliyorsunuz bu arada. Biz kendimiz ayarlayacağız. Materyal kısmına geleceğim. Ben şuradan birazcık materyal ayarı yapmak istiyorum. Metal kısmına geldim. Şuradaki Black Iron kısmına geldim. Şuraya bir tıklayalım. Sonra bir tane Concord kısmına gelelim. Concord kısmından da mesela şu materyali şuraya atacağım. Bakın gördüğünüz gibi bunu indiriyor. Sonrasında şey yapıyor. Yani şimdi buradaki materyallerin tamamı inmiş olsa, inik halde olmuş olsaydı dosyamız daha fazla kasabilirdi. Program daha büyük boyutlara ulaşmış olabilirdi. Evet, bunu da buraya atamış olduk. Çok küçük geldi bu. Şuradaki kısma tıklarsak ya da şunu birazcık büyüteceğim. Şöyle birazcık büyütelim. Evet, büyüsün şöyle. Sonra şuraya bir sıvı materyali mi atsak ya da şunu atacağım, böyle daha bump'lı, daha pürüzlü bir yüzey olsun. Buradaki şeyin. Normalde buraya bir duvar boyası falan da atabilirsiniz. O da güzel olabilir. Şimdi buranın büyük ihtimalle modelde bir şey var. UV'si birazcık sıkıntılı. Biz buradan kendimiz düzenleyebiliriz. Şuradaki kısımla beraber daha mantıklı bir matematik ortaya koyuyoruz. Şunu bir kapattım şimdi. Efekt kısmından şu otu kısmını bir kapatıyorum. Daha bir oturuyor artık şey.
Şimdi bir daha bir şurayı inceleyelim. Bakın burayı kapattım. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Şimdi kendisi bir matematiksel hesap yapıyor ve burayı düzeltiyor. Bu da güzel bir özellik. Şimdi buraya bir cam malzemesi atacağım. Şuradaki kısma. Şuradaki damlacık aracına tıkladım. Buraya tıkladım. Base Color diye bir şey var. Bunu silebiliyor muyuz? Şuradan silelim. Ben burayı istemiyorum. Sadece rengim olsun. Base Color'dan da şunu birazcık daha siyah çekebilirim. Sonrasında alttaki kısımlardan yansımasını arttırıyorum. İçindeki kısımları pek görmek istemiyorum. Şuradaki e, şu transparan şu 8'e kadar çektik. Birazcık daha siyah çeksek. Neyse şu şekilde kalsın. Birazcık şuraları gördüğünüz gibi buraları yansıtıyor direkt. Bu güzel bir özellik oldu. Şimdi şuradaki kısmı buradaki belki şunu da yapabiliriz bu arada. Şuradaki damlacık aracına tıklayalım. Şuradaki yapay zeka kısmına tıklayalım. Yapay zeka kısmına ilk siz tıkladığınızda sizden yine giriş isteyecektir. Bununla beraber artık buradaki SketchUp'tan almış olduğumuz herhangi bir resim şeye dönüşüyor. PBR materyale dönüşüyor. PBR materyal nedir? Normal map'ini, Ragnars'ını, IO'sunu bu gibi şeyleri direkt olarak kendisi atıyor. Mesela IO'yu birazcık daha kısabiliriz. IO dediğimiz şey aslında şurada siyah beyaz bir görsel var. Şurada siyahlarda ışık sektirme, yani ışık geliyor, o ışığı hiç yansıtmıyor siyah kısımlar. O ayara yarıyor aslında. Burada Roughness değeri var. Roughness değeri de şudur aslında. Roughness mesela şuradaki aynadaki gördüğünüz şey var ya. Ayna diyorum, camdaki. Burayı direkt yansıtıyor ya. Eğer pürüzlü bir yansıma olursa Roughness değeri yüksek olur. Buradaki gibi. Eğer ki bu da buradaki gibi yandaki şeylerini direkt olarak yansıtan bir şey olduğunda Roughness değerini düşürmeniz gerekiyor. Mesela baktığınızda burada bir ahşapta bir yansıma görmüyorsunuz etrafındaki herhangi bir şeyi. Roughness değerini düşürdüğünüzde bakın gördüğünüz gibi bu yansıma miktarı daha böyle şey oluyor. Mesela şunları da kıstığımız zaman da etrafındaki şeyleri yansıttığını görüyorsunuz. Bu pürüzlülüktür. Bam. Roughness değerini de arttırıyorum. Şu şekilde olsun. Mesela şuradaki yansımayı birazcık kısabiliriz. Evet, böyle olsun. Böyle gitsin. Ayarlarımız. Başka nereleri bir şey yapabiliriz? Biz buraya attık zaten o metal malzemesini. Burada pek de bir şey kalmadı. Sahneme geri dönüyorum. Sahneme geri döndüğümde şöyle bir şey olacak. Şuradaki efekt kısmında biz oto kısmını kullanıyoruz. Oto da şudur. Kendisi bir aydınlatma ayarı yapıyor kendi başında. Exposure'ını, shadow'unu, kontrastını kendisi ayarlıyor. Şurayı bir kapattığımda artık biz bunu kendimiz ayarlayabiliriz. Mesela exposure'ını düşürebiliriz, şeylerini düşürebiliriz. Bu gibi ayarları yapabiliriz. Şimdi mesela şurada birazcık daha şey yapalım. Işık ayarı yapalım. Ve şurada kalsın da şöyle bir şu şekilde bir ayar yapabiliriz. Şuradan ışık gelsin, buralar birazcık patlasın falan filan. Şimdi gelelim bizim çim kısmını yapmaya. Daha pürüzsüz böyle güzel dokulu bir çim yapmak istesek, mesela biz kendimiz kestiğimiz, kendimiz baktığımız bir çim yapmak istesek şunu da yapabiliriz. Şu materyal kısmına geliyorum, burayı seçiyorum. Burada materyalle alakalı ayarları yaptığımız kısım var. Burada custom kısmında buradan grass kısmını seçerseniz eğer gördüğünüz gibi kendisi bir çim malzemesi bu şekilde atıyor. Bu çim türleri böyle değişebilir. Farklı farklı çim türleri var burada. Fakat bu bildiğiniz işte stadlardaki, sonra golf sahalarındaki gibi ve böyle villa bahçelerindeki gibi düzenli bir çim. Yani suni de denilmez de daha böyle insan eliyle yapılmış çimler gibi oluyor. Biz daha yabani bir şey istiyorsak farklı şeyler yapacağız. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Sonra bunların yine bu ayarlarını vesaire de yapabilirsiniz. Bu arada bu da yeni sürümlerinde bu kadar güzel sonuçlar vermeye başladı. Geçmiş versiyonlarında D5 Render'da çim malzemesi yapabilmek problemdi. Yani şu kenarlarında boşluklar olurdu. Bu kadar dolu dolu olmazdı. Hacimli değildi. Bu çimler kötüydü. Onun için de şunu kullanıyorduk. Mesela biz şuradaki kısmı yine custom'a çekersek eski haline geri döner. Bakın yavaş yavaş gidiyor her şey. Eskiden şöyle bir şey yapardık. Şurada
şu tools'un arasında scatter diye bir özellik vardı. Bu eski özelliği scatter. Şuraya geliyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra sizi zaten hemen bir doğa şeylerine geri döndürüyor. Şuradan Vine diyelim. Vine değil de neydi? Grass mıydı? Şu da olabilir. Mesela şuradan bir grass malzemesini seçelim. Bakın buraya direkt geldi. Siz buraya bunu şöyle yapalım. Bakın şu anda materyal burada. Ee, Sağ tıkladığım için şey mi gitti? Hı. Şuraya tıklarsanız böyle kendisi bir tarama yapıyor. Bakın şu anda aslında bir şey var. Şimdi malzemesi var. Siz buraya böyle ekstra bir daha tıklarsanız bir daha atar. Sonra ne bileyim buradan scatter'a farklı farklı şeyler yine ekleyebiliyorsunuz. Mesela şöyle bir materyal ekleyebilirsiniz. Eskisini de görelim de bakın buraya geldi. Şimdi şunu çıkartabilirim. Mesela size'ını arttırabilirsiniz. Random size'ını arttırabilirsiniz. Şöyle tıklayalım. Bakın size'ını arttırdığım için birazcık şey büyük oldu. Zaten galiba buradaki şey de büyük. Bunun şeyi mi çok fly desek? Şöyle bir geri dönelim. Zaten insan boyutunda olduğu için bu bayağı büyük olmuş. Şimdi silme işlemini de şuradaki erazi kısmına tıklayıp şuraya radyusunu arttıralım. Şuraya tıkladığınızda orayı siler hızlıca. Biz yine şey yapalım. Neredesin? Daha makul seviyelerde bir şey seçelim. Başka böyle şeyler yapabilir miyiz? Mesela böyle bir şey. Şunu bir silelim. Evet, buraya gelsin ve şuraya atalım. Bakalım nasıl olacak. Ha, bu silme işleminde hala da. Şuraya tıklayalım. Evet. Gördüğünüz gibi böyle tarama yapıyor. Biz aslında bunu yapmayacağız zaten. Bunu kullanmayacağız da bunu da yine bilin. Bunu buraya koyduktan sonra artık düzenlemesi eskisinde çok zor oluyordu. Bunu bir daha gelecektin, silecektin, bir daha yapacaktın, edecektin. O birazcık sıkıntı. Mesela şunları bir daha silelim. Yine burada şeyi bulmam gerekecek. Eskisini bulmam gerekecek. Eskisi bu muydu? Şuna tıklayalım. Tamam. Gitti. Evet. Şimdi ben genellikle şöyle yapıyorum. Bir çim malzemesi olsa bile bu niye gelmiyor? Fly'dayız. Q'ya basalım. Sağ yön tuşum çalışmıyor. İlginç. Bak burada çalıştı. Ha, şimdi çalıştı. Şimdi ben genellikle buradaki çim malzemesinin altını şey yaparım. Toprak yaparım. Öylesi de bence daha doğru. Çünkü çim de olsa altında toprak var bunun. Onun için de mesela buradan bir tane şey bulalım. Toprak malzemesi gibi bir şey bulalım. Mesela bunu kullansak. Şuraya attık. Bunların dokusu çok fazla oldu. Height'ını kapatalım biraz. Şuradaki kısmı da biraz kapatalım. IO değeri olsa daha güzel olurmuş. IO'su yok bunun. Ragnus'u var. Neyse böyle kalsın. Belki bunun dokusunu biraz daha böyle şey yapabiliriz. Kapalı bir şey yapabiliriz. Bir de bunun şeyi yok. Neyse şimdi buraya bu sefer şuradaki scatter'dan atacağız. Materyali seçtim. Buradaki materyale tıklıyorum. Create diyorum. Böyle bir şey yapıyor. Gördüğünüz gibi noktalama yapıyor. Şimdi buradan bir şey seçmemiz gerekecek. Tip seçmemiz gerekecek. Hemen buradan beni şeye attı. Buradan akıllı şey buradaki scatter kısmını tıklayıp şuradaki kısma tıklıyorum. Evet. Şu anda bilgisayarım dondu.
Evet, attı. Bakın kendi D5'in içerisindeki bu özellikle yani aslında kendisi şey yapıyor. Buradaki çim türlerini kendisi bir harmoni oluşturuyor. Bunu siz kendiniz de yapabilirsiniz. Mesela bu SketchUp D5 Render'ın kendi içerisinde yaptığı bir şey bu. Şunu oto kısmını kapatalım şu şekilde. Biz bunu kapatmamış mıydık ya? Oto kısmı yine mi açıldı? Evet, şu şekilde. Hatta şunu bir kaydedeyim de bir daha şey olmasın. Şunu şöyle kaydedelim. Update yapalım. Tamamdır. Baktığınız, gördüğünüz üzere şöyle şeylerimiz var. Farklı farklı bitki türlerimiz var. Biz bunları kendimiz de yapabiliriz. Kendimiz de düzenleyebiliriz aslında. Bunun exposure'ını bir tık daha arttırabiliriz şöyle. Bakın burada bir tane farklı şey var. Burada farklı şey var. Aralıklar falan. Bu güzel bir özellik. Şimdi biz bunu kendimiz de yapabiliriz. Onu da göstereceğim. Şimdi şunu bir silelim. Şunu bir silelim. Şimdi yine geliyorum, buradaki kısma tıklıyorum. Materyal diyorum. Buraya bir tıklıyorum. Create diyorum. Burada hemen kendisi çıkartıyor. Bir tane şey yapacağız. Bakalım. Ağaç da ekleyebiliriz aslında. Bu ağaçları da böyle ekleyebiliriz. Şöyle şeyler de eklemek istiyorum aslında da. Bunlar çok büyük. Bu da olabilir. Aslında şunu alabilirim. Şeyde de vardı bu aslında. Şunu alacağım. Bakın hemen direkt olarak ekliyor buraya. Bunu bu arada şöyle şeyler de yapabiliriz. Mesela şuradaki kısmı genişletiyorum. Bakın fit ve buradaki kısım beyaz. Şöyle birazcık daha yukarı çıkarsak daha güzel gözükecek gibi. Niye bu kadar yavaş bu? Q. Evet. Şimdi burada şuradaki kısma tıkladığınızda burada tarama türleri var. Bu tarama türlerine göre burada şeyler olacak. Mesela şuraya tıkladım. Buradaki dizayn buna göre değişecek. Buradaki şeyleri mesela daha düzgün bir şekilde yapmak istiyorsanız tile kısmına tıklayabilirsiniz. Sonra stretch deyip bunu yine, yani tarama türlerinin size'ını ayarlıyoruz aslında burada. Ve buradan yine bunların şeylerini, adetlerini, yoğunluklarını, işte bir metre size'larını falan ayarlayabilirsiniz. Yine burada farklı farklı şeyler var. Türlerimiz var. Mesela şunlara tıkladım. Bakın. Baktığınızda aslında o desenin şeyini alıyor. Başka neler var? Şunlar da biraz tuhafmış. Burada mesela şuna bakalım. Şunu da streç değil de fit yapalım. Tabii bunları yaparken gördüğünüz gibi böyle oluyor. Şuradaki beyazlık burada bir daha repeat ediyor. Tekrarlıyor ediyor gibi özellikler var burada. Başka neler var? Ha, buradan yine bunların şeyleriyle random size'larıyla rotasyonlarıyla falan oynayabilirsiniz. Bunlar neymiş? Yine bunların türleriyle alakalı bir oynamalar var. Biz aslında şuradaki kısmı birazcık daha kurcalayabiliriz. Bakacağım. Şöyle bir şu olabilir. Şu olabilir ve şunun adetini birazcık daha arttırabiliriz. Buna bir tane daha eklemek istiyorum. Şuradan materyal. Şuraya tıkladım. Create dedim. Sonrasında bir tane de şöyle bir şey eklemek istiyorum. Ve bunun adetini birazcık daha arttırmak istiyorum. Birazcık daha artsın. Ve yine bunun şeyini şöyle bir şey yapalım. Şimdi bir sahneme geri döneceğim. Şöyle bir seçelim. Şu şekilde oldu. Birazcık daha yabanilik var. Şuralarda şeyler var. Aralarda topraklar gözüküyor. Onlar güzel. Bir daha bir tıklayacağım ben buraya. Create diyeceğim.
Bir şey tipi daha eklemek istiyorum buraya. Hmm, Bunu yaptık, bunu yaptık. Şunu da yaptık galiba. Şunlar çok... Bir tane daha eklesek mi şundan? Aynen, bir tane daha ekleyeceğim bundan. Şunu birazcık arttıralım. Biz kendimiz de ekleyebiliyoruz herhalde. Şey olarak siyah beyaz bir istediğimiz bir görseli de buradan ayarlayabiliriz. Feed'i birazcık mesela UV yapsak. Yani aslında modellediğimiz o çizgilerin kısmına göre ayarlıyor. Şunlarda pek bir değişiklik göremiyorum. Aman aman bir değişiklik göremiyorum. Şurada bariz farklar var. Şöyle olsun. Aslında bunların size'larıyla falan da oynayabilirdik. Net bir şekilde. Ee, Şuradan yapsak random rotation scaling. Şurada birazcık daha arttırabiliriz bunların değerini. Mesela 300 yapsak. Yok, bunlar çok büyük oldu. 150 yapsak. 200. Tamam, şimdi oldu gibi. Döndük. Şuradaki kısma tıklayalım. Evet, şimdi daha şey oldu. Şimdi buraya bir de kaya materyali eklemek istiyorum. Kaya modeli eklemek istiyorum. Onda da yine aynı şekilde şöyle tıklayacağım. Sonra yine buraya tıklıyorum. Buraya tıklıyorum. Create diyorum. Bu sefer şey bulacağım. Kaya materyali bulmak istiyorum. Bakalım. Model e, model şurada. E, Rock Stone. Şunu birazcık daha büyütelim. Burada birçok şeyi tabii ücretli versiyonunda. Hangisini yapsak? Şu Şunu koyalım ya. Şunu koyalım. Şunu kapattım. Gördüğünüz gibi burada her yer kaya oldu. Şimdi bunun değeriyle nasıl oynayacağız? Buraya geliyorum yine. Daha şey az sıklıkta bir şey bulmam gerekiyor. Şuna tıklasak, evet, daha az sıklıkta bir kaya materyal şey modeli oldu ve bunun şuradaki kısmını da mesela tile yapsak böyle oldu. Başka UV yapsak, UV aslında daha iyi oldu ve şuradaki 68'i belki 25 falan yapsak çok mu şey oldu? 15. Aralar çok boş oldu bu sefer. Bunu 30 yapalım. Ve şuradaki kısımda scale değil de e, şunu bunu mesela 50 yapsak. Yani aslında buralardaki kısımlarla çok rahat bir şekilde bunları daha makul seviyeye çıkartabiliriz. Rotasyonlar hepsi aynı yere bakmasın. Ve şuradaki şeyi birazcık daha düşüreceğim gibi. 10 51 değil de neydi? 20 yapsak. 30'du galiba. 20 yapalım. Bu sefer de sanki şeye oturmadı. Şuralarda olmadı gibi. Ben şuralarda istiyorum aslında. UV değil de bunu stretch yapsak. Olmadı. Fit. Fit de bunu 40 yapsak. Şurada bir tane kaya malzemesi istiyorum ya. Onu da direkt kendim elimle koysam. Şöyle şöyle koyalım. Evet, kaya materyalini de bu şekilde koyduk. Hep materyal dedim.
Evet, şimdi bir de ağaçlandırma yapalım buraya. Ağaçlandırmayı da şöyle yapmak istiyorum. Yine ağırlıklı olarak bunu kullanmak istiyorum. Şimdi bunun materyalini değiştirmemin nedeni eskiden bununla aynıydı. Eğer ki ağaç yapsaydım buraya da ağaç gelecekti. O yüzden bunun materyalini değiştirdim. Şimdi buraya şey koyacağız. Ağaç koymak istiyorum. Ağaçta mesela bir bakalım. Böyle bir şey değil. Bunlar da güzelmiş aslında. Şunları falan koyabilirdik. Şunu koyalım. Bakalım böyle bir şey oldu. Yine yoğunluk oldu. Aslında bir dakika. Şuraya bir bakalım. Fena da durmadı aslında. Yine buradan bir şey seçsek. Şöyle ee, run bir de tile desek. Daha mı düzgün oluyor tile'de? Gibi gibi. O zaman biz bunu UV yapsak. Şöyle daha mantıklı oldu. Şu şekilde daha mantıklı oldu. Aralarda boşluklar var. Onları da şeyle doldururuz. Burada da acaba bu şöyle sanki daha iyi oldu. Şimdi biz kendi elimizle artık şuralarda rütuş şeyleri yapabiliriz. Mesela şuraya bir ağaç koyabiliriz, buraya bir ağaç koyabiliriz gibi gibi ayarlar yapabiliriz. Şuraya bir tane ölmüş ağaç koyabiliriz. Yine buraya geldik. Bunun boyutunu birazcık küçülteceğim. Kullandığımız ağaç hangisiydi? Şöyle sanırsam. Şöyle bir tane ağaç koydum. Aynısından bir tane de şuraya koydum. Sonra bir tane de neredesin? Şöyle bir tane de ölmüş ağaç tarzında bir şey koyabiliriz şuraya. Buraya koyduk. Bunu bir ESC'ye basayım, döndüreyim şurayı. Şöyle belki birazcık scale yapabiliriz şuradan. Şöyle ve biraz move. Bu şekilde kalabilir. Hatta aynısının bir kopyasını da shift'e bastım. Shift değildi, pardon. Shift'i niye olmadı? Şuradan şöyle birazcık daha aşağıya gelecek şekilde ya da şu birazcık daha üstte, evet, şu şekilde olabilir. Bungalova bir daha tıkladım. Boşluğa tıkladım. Tamamdır. Bu fena olmadı. Bu şekilde kalsın. Şu iç taraftaki kısım çok beyaz kaldı. Oraya bir tane hemen materyallen iç mekan ya da şuradan hemen atalım şunu. Bu aslında şey de olurmuş. Şöyle bir şey yaptık. Buraya bir tane de insan karakteri koyalım üst tarafa. Yani balkonda duran insan olsun. Ee, karakter. Business. Telefonla konuşan birisi yok mu? Bunlar da genelde şunu koyalım. Q. Şuraya yerleştir. Şöyle itir. Süper. Gelelim sahnemize bir daha dönelim. Bu gözükmedi bu adam. Şöyle olsun. Şu şekilde olsun. Sahnem bu şekilde. Işıklandırma ile falan fazla oynamak istemiyorum. Belki yağmur ya şuralarda birazcık şeyler olabilir. Ee, ıslanmalar olabilir. Hmm, bir dakika, bir şeyi açmam gerekiyor. Şurada yağmurun gücü mü? Şöyle
Şöyle olsun. Şuralarda hafif ıslaklıklar olsun yani. Şuralarda falan hafiften ıslaklıklar olsun. Güzel gözükebilir. Yağmur sonrası gibi oldu. Bu da hareket ediyor. Hareket eden bir şeymiş. Şöyle kalsın. Ama şöyle kalsın bakalım. Şimdi bunu bir daha kaydetmem gerekecek. Bu şekilde oldu. Şimdi yapmam gereken tek şey artık render almak. Orijinal boyutlarını kullanmak istiyorum. Burayı 4K yaptım. 4840, 2581. Buradaki kanallardan belki şeyi seçebilirim şu anlık. Aslında sis falan da ekleyebiliriz biz buna. Efektler kısmından mesela Blue mu eklesek? Blue şuralarda birazcık ışık patlaması olabilir. Birazcık da şey yapabiliriz. Şuralarda ışığın kırılması, böyle altıgen altıgen şeyler çıkar ya. Vignette belki yok ya, kalsın. Şimdi biz buraya şuradan sis falan ekleyebiliriz. Şöyle bir hafiften sis. Ama tam bunun altında da olmasın yani. Şunun gücünü düşürelim. Aslında şu anda güzel de Photoshop'la çözülebilir mi bu? Şuraları birazcık daha net. Aslında şöyle yapabiliriz. Kamera kısmından şuradaki alan derinliği şu adamın yüzüne vursak ve birazcık flulaştırsak öteki tarafları. Yani şuralar birazcık daha flu gözükse daha mı iyi olacak? Tamam, böyle kalsın ve bunu yine kaydediyorum. Şu şekilde. Bu keskinlikle falan çözeriz herhalde burayı. Ama mesela şunlar niye flu olmadı? Anlık olarak olmuyor mu? Anlamadım. Bir render kısmına gelirsek niye olmadı? Normalde flu olması gerekiyor da olmadı. Bir de şey yapalım. Şu arka tarafa da bir boş kaldı ya. Buralara birazcık şey koyalım. Ee, Ağaçlandırma koyalım. Ağaçlandırmaya da şöyle fake bir şey yapacağız. Asset kısmından Nature'dan şu ee, neredesin? Backdrop Plane kısmından şuradaki bir resim koyacağız. Şöyle bunu aşağı doğru indirelim. Birazcık daha uzaklaştıralım. Şöyle sahneme geri döneyim. Birazcık daha uzaklaştırsak mı? Şöyle bir şey olabilir. Buralar daha altta kalıyor. Buralar ışık farkı daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Böyle olsun. Artık render alayım. Buradaki kısma geliyorum. Sonrasında render kısmına tıklıyorum. Dediğim gibi buradan alırsanız belki şey alabilirsiniz. Materyal ID. Ayrı ayrı materyallerle oynamak istiyorum derseniz güzel olur. Yapabilirsiniz. Bu şekilde bir render alacağım şimdi. Burada dış mekan yazayım. Böyle bir render alacağım. İki dakika falan sürüyor. Bu arada bu render alırken D5 render ile alakalı anlatmak istediğim şey şu final olarak. Yeni versiyonlarında gerçekten ekran kartını inanılmaz derecede yoruyor. Hatta şu anda şeye baksak mı?
görev yöneticimde D5 render performans olarak baksam benim ekran kartımı şu anda %96 olarak kullanıyor ve ısısı 83 derece oldu. Yani şu anda CPU dediği şey işlemci. İşlemciyi %23 olarak, %25 olarak 4'te 1 oranla kullanıyor. Sonra ekran kartımı gördüğünüz gibi şu anda %95'lere çıktı. Isısı 82-83'lerde geziyor. Yani ağırlıklı olarak arkadaşlar şey kullanıyor. Ekran kartını kullandığını görürsünüz. İnterneti kullanıyor çünkü bir şeyler indiriyoruz falan. İnternete bağlı. Burada başka belli bakın %50 olarak RAM'i kullanıyor. Benim 32 GB RAM'im var. 16 GB RAM kullanıyor neredeyse. Şu anda yarı yarıya CPU'ya da geçti. Yani ağırlıklı olarak burada ihtiyacımız olan şey ekran kartı. Ekran kartında da ben 360 Ti kullanıyorum. Fena da değildir aslında. Ama şu anda inanılmaz yoruyor. Bir eğitim yaptığınızda, bir kayıt aldığınızda şu anda ben hem ekran kaydı alıyorum, üzerine bir de render alıyorum. Bu ekstra şey bindiriyor tabii ki de. Belki CPU'yu ekran kartı da ekran kaydı da yoruyor olabilir. %50'yi de mesela şu anda %24'e falan düştü. Ama şeyi görüyorsunuz %97'yi falan gördü. O yüzden ekran kartınızın iyi olmasına bakın arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi 50 saniyede falan biter. Bunu mesela başka bir render programında almaya kalksaydık, mesela diyelim ki V-Ray'de almaya kalksaydık daha uzun sürelerde render alırdı büyük ihtimalle. Çünkü çok fazla bitki, taş, doku, sis, yağmur efekti, bir sürü şey kullandık. Bunların hepsinin içerisine kattığınızda aslında artık bilgisayarınız alarm vermeye başlıyor. O yüzden dikkat edin böyle şeylere. Bu şey yaparken, render alırken ben bir yandan da Photoshop'umu açayım. Çünkü Photoshop yapmam gerekecek. Buralar birazcık patladı. Birazcık keskinlikleriyle oynarım. Photoshop'ta da aslında yaptığım bir şey var. Dış mekan neredesin? Geldi. Burada aslında yapmam gereken şuralarda şeyleri falan da kullanmıştık. Lens flare miydi? Onları falan da kullanmıştık. Şimdi kamera raw belki kimisinin gözünde hoş gelebilir, kimisinin gözünde işte kötü geldi bu niye var bu netlik diyebilir. Bir de piyasaya iş yapıyorsanız böyle şeylerden uzak durun. Benim şu anda yaptığım şeylerden uzak durun. Şuradaki yansıma falan var ya. Bunlardan uzak durun. Çünkü müşteri gerçekten işte görsel açıdan mükemmel olmasını beklemiyor hiçbir zaman. Doğru materyali doğru bir şekilde görebiliyorsak onda hiç sıkıntı değil. Hani malzemede yansıma olmasa dahi o malzeme orada görünüyor ya. Onda okey. Mesela şurada çok yansıma olmasını, şuraya çok fazla güneş vurmasını falan da istemez. Baktığında direkt olarak malzemeyi görmek istiyor. Photoshop'ta konulmuş gibi. O yüzden daha soft ışıklarda çalışmanızı tavsiye ederim eğer piyasaya iş yapıyorsanız. Çünkü işte alan derinlikte olsun, şöyle olsun. Baktığınızda daha böyle sanki fotoğrafçının, gerçi fotoğrafçılıkta da aynı muhabbet var. Her şey net olsun istiyorlar. Böyle görsel açıdan bir şeylerin net olmasını istiyorlar. Yoksa görsel şov falan filan pek de işlerine gelmiyor insanların. İşine gelmiyor. Gerçi onlara da anlam vermek gerekiyor. Sonuçta ben iş veriyorum. Bu şekilde istiyorum diyor. Malzemeyi direkt olarak görmek istiyorum diyor. Şimdi bir tane beyaz bulalım. Şunu tıklasak çok mu şey? Yok. Güzel oldu. Hatta şuradan otomatik de yapabiliriz. Otomatikte de çok sarıya kaçtı. Şuradan yine bir tane beyaz bulalım. Şöyle oldu. Ben buradan genellikle dokuyu arttırmayı isteyeceğim. Şuradaki bitkiler daha net bir şekilde çıksın. Ama dokuyu abartmasak mı? Şöyle birazcık daha netlik eklersek. Şöyle. Kimisi böyle çok keskin renderlar seviyor, istiyor. Onu da böyle, bu şekilde yapabiliriz. Ben buradan bir de çok fazla ışık patladıysa açık tonları birazcık kısarım. Mesela şuralarda ışık patlamalar. Şurada gerçi bloom var. Bloom dediğimiz şey de aslında ışık sekiyor ya. O ışık sektiğinde o ışık hüzmesini böyle net bir şekilde abartılı olarak gösteriyor. Bunu ben genellikle şeylerde kullanıyorum.
spotlarda falan kullanıyorum. O ışık saçıyor ya. O etrafında bir ışık yoğunluğu olsun istiyorum. Burada da fena durmadı aslında. Evet, genel açıklığı birazcık arttırdım. Koyuluğu birazcık azalttım. Gölgeyi arttırdım. Evet, şimdi baktığımızda şöyleydi, böyle oldu. Şimdi belki öncesi size daha hoş gelebilir. Bu sizin daha soft bir render sevdiğinize işarettir. Ben burada belki rengi birazcık daha sıfıra veya eksi 2'ye falan çekebilirim. Yani sarı tonlarında olabilir. Evet, final olarak böyle bir render almış olduk arkadaşlar. Tamam diyelim. Yani SketchUp'ta şu şekilde bir haldeydi. Böyleydi. Biz bunu buradan bu şekilde getirmiş olduk. Umarım videoyu beğenirsiniz. Eğer ki D5 Render ile alakalı daha fazla talep gelirse daha fazla videolar çekmeyi planlıyorum. Bunu işte kırpma, editleme falan bu işlere girmiyorum. Eğer çok fazla şeylerimde konuşmamda çok tekleme olursa sararak izleyin arkadaşlar. O yüzden çünkü çok fazla vakit kaybediyorum editleme yaparken. Buradan kapabileceğinizi kapın. Bu şekilde izleyebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.